Sevgili dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir ekmek tarifiyle beraberiz. Bugün sizlerle çiçek ekmek yapacağız. Bütün malzemelerimiz hazır. Hemen tarifimize geçebiliriz. Bir bardak ılık suyumuz var. 220 mililitre bardağımızın ölçüsü. Evet, yine 150 mililitrelik ölçülerde bir çay bardağında sütümüz var. Ilık süt yine. Ekliyoruz ılık sütümüzü de. Şekerimiz var. 2 tatlı kaşığı kadar şekerimizi de ekliyoruz. Instant mayamız var. 1,5 tatlı kaşığı kadar ekliyoruz. Bir güzelce önce malzemelerimizi bir karıştırıyoruz. Unumuz var yine 220 mililitrelik bardaklardan 4 bardak un katacağız. Evet, unumuzu da katıyoruz. Evet, son olarak tuzumuz var. Tuzumuzu da 1 tatlı kaşığı kadar katıyoruz. Evet, şimdi hamurumuzu yoğuracağız. Ele yapışan bir hamur elde etmeye çalışacağız. Evet sevgili dostlar. Şimdi güzelce özleşene kadar yoğurdum. Birazcık elimize yağ alarak hamurun toparlama işlemini yapacağız. Evet sevgili dostlar, hamurumuz toparlandı. Şimdi üzerine bir tepsi geçireceğim ben. Siz streç de geçirebilirsiniz. Yaklaşık 1 saat boyunca bu şekilde mayalandıracağız. Sonrasında tekrar bir arada olacağız. Evet sevgili dostlar, yaklaşık 1 saat geçti. Hamurumuz kabarmış iyice. Şimdi bir gazını alacağız. Evet, bir toparlıyoruz. Tekrar bırakıyoruz. Bir yaklaşık 30-40 dakika tekrar mayalanmaya bırakacağız. Sonrasında tekrar bir arada olacağız. Evet sevgili dostlar, ikinci mayalanma işlemini de tamamladık. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza alacağız. Evet, bir toparlayacağız hamurumuzu. Evet, şimdi hamurumuzu 9 bezeye ayıracağız. Önce şöyle bir parçadan ayıralım. Evet. Burası 4 parça olsun. Evet. Bir adet kelepçeli kek kalıbım var. Kek kalıbınız yoksa normal bir tencerede de yapabilirsiniz veya böyle bir tepsiniz varsa tepside de yapabilirsiniz. Ben altına kağıt serdim. Şimdi kenarları bir yağlayacağız.
Tepsimizin kenarlarını yağlıyoruz. Evet, kenarlarını yağladık. Şimdi bezelerimizi yerleştirmeye çalışacağız. Bezelerimizi yerleştirdik, şeklini verdik. Bu şekilde bir tepsi mayasında yarım saat bekletiyoruz. Evet sevgili dostlar, hamurumuz tepsi mayasını da aldı. Şimdi bu aşamada bir tane yumurtanın sarısı var. Bir kaşık da yoğurdumuz var. Yoğurt yerine süt de kullanabilirsiniz. Bunları bir güzel karıştıracağım ben. Hatta şöyle çatal yardımıyla. Şimdi üstlerine ince bir şekilde harcımızdan süreceğim. Evet sevgili dostlar, sosumuzu da sürdük. Şimdi tercihe göre üzerine susam ve çörek otu atabiliriz. Beyaz susam atıyorum ben önce. Evet. Az bir miktarda da çörek otu atacağım. Evet. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kontrollü olarak 20 dakika civarı pişireceğiz. Yalnız süreyi verirken her zaman çekimser davranın, çünkü herkesin fırının ayarı farklı olabilir. Onun için kontrollü pişirmekte fayda var. Piştikten sonra bir arada olacağız. Altı üstü ve fanlı açtığımız 200 derecelik fırında pişti ekmeğimiz. Evet. Kelepçesini de çıkartıyoruz. Evet sevgili dostlar, ekmeğimizin altı, üstü, kenarları hepsi gayet güzel pişti. Yaklaşık bir 15-20 dakika dinlenecek. Sonrasında yiyebiliriz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere çiçek ekmeği tarifi vermeye çalıştım. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Bir başka çok özel ve güzel tarifte tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.